Merhabalar, Jacques Derrida'nın izinden giderek felsefenin en can alıcı sorularından birini deşeceğimiz bu yolculuğa hoş geldiniz. Bugün hepimizin belki de sormayı unuttuğu o temel soruya odaklanacağız. Felsefe bir hak mıdır? Ve eğer öyleyse bu hak nerede başlar, nerede icra edilir? Bu tür felsefi derinliklere dalmayı seviyorsanız Kitap Felsefe kanalımıza abone olmayı unutmayın. O halde başlayalım. Derrida, sohbetin en başında bizi hazırlıksız yakalayan, çok basit gibi görünen bir soru atıyor ortaya. Felsefe nerede yapılır? Görünüşte ne kadar masum, ne kadar basit bir soru değil mi? Ama aslında bu soru felsefenin oturduğu zemini yerinden oynatacak kadar güçlü. Soru tam olarak şu: felsefe hakkı sorusunun kendisi hangi mekanda, nerede sorulur? Derrida hemen bir cevap vermeden önce şöyle bir durup sorunun kendisi üzerine düşünmemizi istiyor. Bu sorunun omuzlarımıza yüklediği ağırlığı bir hissedin diyor. Çünkü mesele felsefe Paris'te mi yapılır, Atina'da mı yoksa bir üniversite kampüsünde mi gibi bir coğrafya sorusu değil, hiç değil. Asıl soru şu: bu soruyu sorma hakkını, bu cüreti kim, nereden alıyor? Hangi kurumlar, hangi mekanlar bu soruya bir anlam, bir meşruiyet veriyor? İşte bu yüzden can alıcı nokta tam da burada. Bu bir yer sorusundan çok daha fazlası, bu bir iktidar sorusu. Şimdi gelin bu soruya verilen o büyük, o idealist cevaba bir bakalım. Hani şu kökleri aydınlanmaya ve Immanuel Kant'ın çalışmalarına dayanan o parlak rüyaya, felsefenin her yerde ve herkes için olduğu fikrine. Kant'ın hayalinde ne var biliyorsunuz? İnsanlığın sanki doğanın gizli bir planı varmış gibi eninde sonunda evrensel bir tarihe ve mükemmel bir siyasi birliğe ulaşacağı umudu. İşte bu fikir bugün bildiğimiz pek çok uluslararası kurumun da felsefi harcını oluşturuyor aslında. Ve işte bakın, Kant'ın o soyut düşüncesi UNESCO gibi somut bir yapıda nasıl can buluyor? Bu tür kurumlar felsefenin dünyayı değiştirme çabasının, o felsefi eylemin ta kendisi aslında. Kültüre ve eğitime herkesin erişebilmesi için atılmış felsefi adımlar. Ama her güzel rüyanın olduğu gibi bunun da içinde bazı karanlık noktalar, bazı gizli varsayımlar var. İşte şimdi hikayenin kırıldığı, o evrensel idealin üzerindeki çatlakların belirdiği yere geliyoruz. İşte kanıtı, hem de bizzat Kant'ın kendi kaleminden dökülen şu sarsıcı sözlerde. Evrensel bir vizyon çizdiğini düşünen bir filozofun aslında ne kadar Avrupa merkezci bir çekirdeğe sahip olabildiğini bundan daha net ne gösterebilir ki? İşte Derrida'nın itirazı da tam bu noktada başlıyor. Diyor ki bu evrensel denilen idealin ipini çektiğimizde karşımıza Greko-Romen yani Yunan-Roma mirası çıkıyor. Peki bir dakika, bu gerçekten tüm insanlığın ortak zemini mi yoksa sadece Avrupa'nın kendi kendine yazdığı ve başrolü oynadığı bir roman mı? Peki bu çıkmazdan nasıl kurtulacağız? İşte bu noktada Derrida'nın o muhteşem sentezine, yani Avrupa merkezcilik ve onun karşıtlığı arasındaki o kısır döngüyü kıran düşünce biçimine geliyoruz. Bakın şu tabloya, felsefeyi tek, saf bir Yunan kökenine dayandıran klasik görüşe karşı Derrida ne diyor? O, felsefenin çoklu, melez, sürekli farklı yerlerden beslenen, aşılanan bir yapı olduğunu söylüyor. Yani felsefe kökü belli tek bir ağaç değil, her yöne uzanan, sürekli yeni filizler veren bir köksap, bir rizom gibi adeta. Ve işte bu düşünceye özetleyen o meşhur, o kışkırtıcı ve unutulmaz sözü Derrida'nın. Bu ne demek? Felsefenin safkan bir soy ağacı yok demek. O, doğası gereği bir melez, bir karışımdır. Peki, tüm bu felsefi tartışma ne anlama geliyor? Sadece entelektüel bir egzersiz mi? Hayır, hiç de değil. Şimdi gelin bu konuyu bugünün somut siyasi ve kurumsal mücadelelerine bağlayalım. Çünkü meselenin can damarı tam da burada atıyor. Derrida'nın işaret ettiği gibi felsefe hakkı bugün çok ciddi, çok somut tehditler altında. Neler mi bunlar? Faydalı ve karlı görülen bilimler uğruna kesilen bütçeler, okullarda, üniversitelerde felsefeye ayrılan yerin sürekli daraltılması, teknoloji ve ekonomi odaklı baskılar ve genel olarak beşeri bilimlerin giderek değersizleştirilmesi. İşte o soyut tartışma bir anda ne kadar güncel ve acil bir hal alıyor, görüyor musunuz? Ve bu mücadele Derrida'nın en önemli kavramlarından birine bağlanıyor, gelecek demokrasi. Ama dikkat, bu şu anki demokrasimiz demek değil. Bu asla tam olarak ulaşamadığımız, hep bir vaat olarak önümüzde duran, uğruna sürekli çabaladığımız o bitmemiş siyasi proje demek. Ve işte geldik en can alıcı noktaya. Felsefe hakkı entelektüel bir lüks falan değildir. O,
Daha adil, daha özgür bir gelecek için verilen mücadelenin, yani o gelecek demokrasi hareketinin ayrılmaz bir parçasıdır. Neden mi? Çünkü gerçek demokratikleşme sadece oy kullanmak değildir. Asıl demokratikleşme sorgulama, eleştirme, tartışma, yani felsefe yapma hakkının kendisidir. Ve böylece başladığımız yere, o büyük soruya geri dönüyoruz ama bu sefer çok daha derin bir anlamla. Eğer felsefe bir hak ise o zaman bizim görevimiz ne? Bu hakkı savunmak, onu yaşatmak ve her alana yaymak için bize düşen sorumluluk nedir?